Merhaba, Piksel Okul'a hoş geldiniz. Bu videoda herhangi bir görsel üzerinde Photoshop araçlarının nasıl ve ne amaçla kullanıldığını öğreneceğiz. İlk işlem olarak obje seçme aracıyla görselden kesmek istediğimiz objeyi seçiyoruz. Seçmek istediğiniz objenin kenarları net değilse bu araç hatalı seçim yapabilir. Bu hataları yaklaştırıp çokgen seçim aracıyla ekleme ya da çıkarma yaparak düzeltebilirsiniz. Hatalı işlemleri CTRL-Z kısa yolu ile geri alabilirsiniz. Seçim işlemi bitince CTRL-C kısa yolu ile objeyi kopyalayıp taşımak istediğimiz görsele geçip CTRL-V kısa yolu ile yapıştırıyoruz. Şimdi objenin boyutunu Shift tuşuna basılı tutarak ayarlıyoruz. Sonra yeni bir dolgu ve ayar katmanı oluştur menüsünden bir solid renk katmanı oluşturup rengini gri'nin herhangi bir tonu olarak belirliyoruz. Ardından bu katmanın modunu renk olarak ayarlıyoruz. Şimdi aynı yerden bir eğriler katmanı oluşturuyoruz ve bu katmanı sadece taşıdığımız görselle limitlemek için üzerine alıp limitleme butonuna basıyoruz. Sonra görsele uygun bir gölgelendirme yapıyoruz. Bu işlemin ardından solid renk katmanına ihtiyacımız kalmadığı için devre dışı bırakıyoruz. Yine aynı yerden bir degrade eşleme katmanı oluşturup bu katmanın solundaki degrade sembolüne tıklıyoruz. Örnekleme ayarını geçerli olan ve altındaki olarak, örnekleme boyutunu ise tercihen 5'e 5 olarak ayarlıyoruz. Ayarları sadece objeyi limitlemek için aynı butonu kullanıyoruz. Şimdi renk paletinin sol ucundaki noktayı görselin en karanlık bölgesinden, sağ ucundaki noktayı en aydınlık bölgesinden seçiyoruz. Yine aynı renk paletinin üzerinde görsele uygun birkaç nokta daha belirleyerek renk dağılımını arka plana uygun hale getiriyoruz. Bu işlem bitince katmanın opaklığını renkler arka plana uygun hale gelene kadar değiştiriyoruz. Daha sonra aynı yerden bir eğriler katmanı daha oluşturuyoruz. Bu katmanda da renkleri görselin renk temasına uygun olacak şekilde ayarlıyoruz. Yine bu katmanın opaklığını da görsele uygun şekilde ayarlayabilirsiniz. Şimdi bir eğriler katmanı daha oluşturuyoruz ve bu katmanda aynı rengin daha açık bir tonu olacak şekilde ayarlama yapıyoruz.
Sonra bu katmanın sağ tarafına çift tıklayarak katman stili ayarlarını açıyoruz. Açılan pencereden temel katman ayarlarında siyah rengin belirtecini alt tuşuna basarak ayırıyoruz ve aralığı genişletiyoruz. Şimdi CTRL-I kısa yolu ile bu katmanın rengini siyaha çeviriyoruz. Sonra fırçayı seçip akışı düşürüyoruz ve beyaz rengin seçili olduğundan emin olup uygulamaya başlıyoruz. Fırça boyutunu alta basılı tutup sağ tıkla değiştirebiliriz. Şimdi bir yerler katmanı daha oluşturup parlaklığı biraz daha açıyoruz. Ardından taşıdığımız objeyi seçiyoruz. Bunu CTRL'ye basılı tutup katmanın üzerine sol tıklayarak yapabiliriz. Sonra seç menüsünden değiştiri, oradan da daraltı seçiyoruz ve seçili bölgeyi 2 piksel kadar daraltıyoruz. Bu görsel seçimimize göre değişebilir. Bu arada görselin renklerini kapatmak için kullandığımız katmana ihtiyacımız yok, yani silebiliriz. Şimdi son eklediğimiz katmanı seçiyoruz ve rengin siyah olduğundan emin olduktan sonra Alt Backspace kısa yolu ile seçili bölgenin rengini ters çeviriyoruz. İşlemin ardından CTRL-D kısa yolu ile seçimi iptal ediyoruz. Sonra son oluşturduğumuz katmanı seçip pencere menüsünden özellikleri açıyoruz ve bir önceki işlemde eklediğimiz 2 piksellik çerçeveyi biraz daha yumuşak hale getiriyoruz. Şimdi ise fırçayı alıp siyah rengin seçili olduğundan emin olduktan sonra görselde parlama olması gerekmeyen yerlerden bu çerçeveyi siliyoruz. Tekrar bireyler katmanı oluşturuyoruz. Sonra bu katmanı objeyle limitlemek için yine aynı butonu kullanıyoruz ve önce CTRL-I ile katman rengini ters çeviriyoruz. Sonra Shift sol tık ile bu katmanın maskesini devre dışı bırakıyoruz. Ardından katmanın ayarlarına geçip parlaklığı düşürüyoruz ve görsel uygun bir renk dengesi belirliyoruz. Şimdi tekrar maskeyi aynı şekilde aktif ediyoruz. Ve fırçayı alıp beyaz rengin seçili olduğundan emin olduktan sonra uygulamaya başlıyoruz. Sonra CTRL-Shift-N kısa yoluyla yeni bir katman oluşturup modunu kaplama olarak seçiyoruz. İçini doldur seçeneğini de seçmeyi unutmuyoruz. Oluşturduğumuz katman seçiliyken filtre menüsünden akıllı filtreleri dönüştürü seçiyoruz ve çıkan uyarıya tamam diyoruz.
Ve yine filtre menüsünden parazit ekleyi seçiyoruz. Sonra uygun bir değer belirleyerek parazit ekliyoruz. Tekrar filtre menüsünden Gauss bulanıklaştırmayı seçiyoruz ve yine uygun olduğunu düşündüğümüz bir değer belirliyoruz. Şimdi bir renk arama katmanı oluşturup görsele uygun bir mod belirliyoruz. Bu işlemi yapmak zorunda değilsiniz. Son işlem olarak objenin bulunduğu katmanı seçip bulanıklaştırma aracıyla objenin kenarlarına uygulama yapıyoruz. Bu içeriği faydalı bulduysanız yorum ve beğeni bırakmayı unutmayın. Ayrıca yorumlar bölümünde fikirlerinizi belirtebilirsiniz. Kanala abone olarak da bize destek olabilirsiniz. Sonraki bölümlerde farklı eğitim ve uygulama videolarında görüşmek üzere. Teşekkür ederiz.